Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte rengarenk çok güzel bir 5 şiş patik yapacağız. Elinizde artık ipleriniz varsa onları da değerlendirebilirsiniz. Patiğimde krem, yeşil, tarçın ve sarı tonlarında 4 tane ip kullandım. Hemen iplerimi şöyle kenara kaldırıyorum. Şişlerim ise hanımlar böyle 3 numara 5 şiş. Hemen patiğimi de göstereyim. İşte patiğimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok şık bir model oldu. Ben patiğimin içinde 3 tane renk kullandım. Sizler artık iplerinizi değerlendirmek adına rengarenk de yapabilirsiniz patiğinizi. Tabanımız bu şekilde, kenarlarımız, patiğimiz böyle. Çok kolay, güzel bir model. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlayalım hanımlar. Patiğimize her zaman olduğu gibi burun kısmından başlıyorum krem ipim ile. Şöyle ipimin ucunda küçük bir miktar ip bıraktım. 12 ilmek atarak başlayacağım. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve bir ilmek daha atıyorum 12. 12 ilmeğimi attım. Geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde arka yüzdeyiz hanımlar. Diğer şişimi aldım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlk sıramda ilmeklerimi arka yüzde ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi de ön yüzdeyiz. Bu aşamada artık 5 şişe geçiş yapacağız ve düz örgü uygulaması yapacağız burun kısmında. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişim ile örüyorum. 12 ilmeğimi 6'şar 6'şar 2 şişime eşit olarak paylaştırdım. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. 3. şişime ilmek çıkaracağım. İlk ilmeğimi hemen şu kenarda ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkarıyorum. Şu birinci ilmeğim. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerine tığım ile girerek ilmek çıkaracağım. Başlangıç yerlerimiz biraz sıkı olduğu için tığımdan yardım alıyorum. Şu 3. ilmeğim. Şu 4. ilmeğim. Şu 5. Şu da 6. ilmeğim. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkartacağım. Onu da 4. şişime takacağım. 4 şişimizde de böylece 6 ilmeğimiz olacak. Şu 1. ilmeğim. Şu 2. ilmeğim. 3. 4. 5. Ve şu kenara girerek bir ilmek daha çıkartıp şişime takıyorum. 6. 4 şişimde de 6 ilmeğim oldu. 5. şişimi aldım. Örmeye başlayacağım. Bir sıra boyunca hanımlar 4 şişimdeki 6 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İkinci şişimdeyim. Buradaki 6 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. 3. şişime geldim. Boş olan şişimiz ile sıradaki şişimizdeki ilmeklerimizi örüyoruz. 5 şiş patik bu şekilde örülüyor hanımlar. Dolana dolana örülüyor. 4. şişime geldim. Yine buradaki 6 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bir sırayı tamamladık. Şimdi artırma zamanı. Patik burnumuza şöyle baktığımız anda artırma işlemini şu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. 1, 2. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Bakın ilk artırmamı kenardan yaptım. Kalan 4 ilmeğim düz olarak örülüyor. İlk şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. İkinci şişimde de böylece 7 ilmeğim oldu.
Üçüncü şişime geldim hanımlar. Burada da kenarımız hemen bu sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Şu bir, şu da ikinci ilmeğim. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer tane ilmeğim oldu. Dördüncü şişime geldim. Burada da kenar sol tarafa geliyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de böylece 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık hanımlar. Başlangıç yerine geldik. Şimdi bir sıra 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de artırma yapmadan düz olarak öreceğim. Bir sıra artırma yaparken bir diğer sırada ilmeklerimizi artırma yapmadan düz olarak örüyoruz. Sebebi şu, her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. Üçüncü şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Dördüncü şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak artırma yapmadan örüyorum hanımlar. Bir sıra ilmeklerimizi düz ördük. Bir sıra düz öreceğiz. Bir sıra artıracağız. Şimdi tekrardan artırma zamanı. Kenarlardan artırma yapacağız. İlk şişimdeyim. Kenarımız sağda. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. 1, 2. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Birinci şişimde böylece 8 tane ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin şu kenarına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Üçüncü şişime geldim hanımlar. Burada da kenarımız hemen sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Şu bir, şu da ikinci ilmeğim. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. Dördüncü şişime geldim. Kenar sol tarafta. Burada da son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimde de 8'er ilmeğim oldu. Şimdi bir sıra düz öreceğim, bir sıra artıracağım. Bu şekilde patiğimizin burnunu tamamlayacağız. Hanımlar ben bu patiğimde modelimde model 6 ilmek ve katları üzerine kuruluyor. Yani 6, 12, 18, işte 48, 60 böyle. Ve 6 ilmek ve katları üzerine kuruluyor. Ben bu patiğimde 4 şişinde de toplam 54 ilmeğim olana kadar artırdım. Hani 6'nın 9 katı 54 model tam denk geldi. Ya da böyle yapabilmek için de şişlerimden ikisinde 14, diğer ikisinde de 13'er ilmeğim olana kadar artırdım. 2 şişte 14, ilk 2 şişte 14, 3. ve 4. şişte de 13'er ilmek olana kadar artırdım. 54 ilmeğim oldu. Model tam denk geldi. Her bir şişe 15'er ilmek yaparsanız 60 ilmek oluyor. Yine model tam denk geliyor. Altının katı olduğu için. Ben her bir şişe 15'er ilmek yaptım. Modeli yaptım. Bir miktar ördüm. Baktım model açılan bir model çok geniş oldu. Bu nedenle söküp yeniden yaptım. Buradan da bunu belirteyim hanımlar. Şimdi dediğim gibi daha büyük numara 40-41 numara yapmak isteyenler her bir şişe 15'er ilmek artırabilirler. Fakat ben öndeki ilk 2 şişime 14'er ilmek, arkadaki 3. ve 4. şişimde de 13'er ilmek olana kadar artırdım. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı sizlere verdiğim sayılarda yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, artırmalarımı yaptım ve geldim. Öndeki 2 şişimde 14'er ilmeğim, arkadaki 2 şişimde 13'er ilmeğim var. Şimdi modelimizi yapmaya başlayacağız. Hanımlar bu sıramızda ilmeklerimizi ters öreceğiz. Bakın burada görüldüğü üzere ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Ön yüzde böyle bir haroşa görüntüsü oluşacak. Sırasıyla böyle ilmekleri ters örüyoruz. Bakın ilk şişimdeki ilmeklerimi ters olarak ördüm. Şimdi diğer 3 şişimizdeki ilmeklerimizi de yine ters olarak örelim. Bu başlangıç yerinde buluşalım.
Evet hanımlar, diğer 3 yaşındaki ilmeklerimi de ters olarak ördüm. Şimdi tekrardan ilmeklerimizi bir sıra daha ters öreceğiz hanımlar. Önde 2 sıra ters örgü görüntümüz olacak. Sırasıyla ilmeklerimi yine ters olarak öreceğim. Yani 2 sıra ters örmüş olacağız. Bu şekilde ters olarak örüyorum ilmeklerimi yine. Bakın hanımlar, şimdi ön yüzde 2 tane ters örgü görüntüsü oldu burada. Şimdi ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Diğer 3 şişimizdeki ilmeklerimizi de yine aynı şekilde ters olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi 2 sıra boyunca bu şekilde ters olarak ördüm. Tekrar başlangıç yerimizdeyiz. Bu sıramızda artık bu sarı ipimizi ekleyeceğim. Sizler dilediğiniz renklerle yapabilirsiniz. Bu şekilde sarı ipimi aldım. İlmeklerimi sarı ipim ile öreceğim hanımlar. Düz olarak örüyoruz hanımlar. Düz örgü uygulaması yapıyoruz. Hemen şöyle ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra sarı ipimin ucunu şöyle kremime bağlayacağım. Patiğimiz sökülmesin diye. Şöyle 2 tane sıkı bir düğüm attım. İlmeklerimizi komple sarı ipimiz ile örüyoruz hanımlar. Düz olarak örüyoruz. Düz örgü uygulaması yapıyoruz. Şöyle hepsini örüyorum. Bakın ilk şişimdeki ilmeklerimi sarı ipim ile ördüm. Şimdi hanımlar 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 4 sıra boyunca, 4 sıra derken bir kere dolanacağız, bir sıra olacak. Tekrar 4 şişimizi bir daha dolanacağız, 2 sıra, bir daha öreceğiz, 3 sıra, bir daha öreceğiz, 4. 4 kere 4 şişimizi bu şekilde renkli ipimiz ile düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi 4 sıra boyunca bakın yakından göstereyim. Sarı ipim ile düz olarak ördüm geldim. Şimdi krem ipimi elime alıyorum. Artık bu aşamada modelimiz şekillenecek. İlk 5 ilmeğimi krem ipim ile düz olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5. 5 ilmeğimi ördüm. Şimdi öndeki ilmeğimi şu altına iniyorum. Bakın. Öndeki sarı ilmeğimin alt kısmına indiğim anda sarının altında 2 tane ters örgü görüntüsü var. Bakın. Bu ilmeklere şöyle alttan girerek şöyle şişimle giriyorum. Ters örgü olan, görüntüsü olan ilmeklere şöyle 2 ilmeğe alttan giriyorum. Bu ilmeklerimi şöyle sol şişime taktım. Bu 2 krem ilmeğimi ve sıradaki sarı ilmeğimi üçünü birlikte düz olarak örüyorum. İlk modelimizi şekillendirdik. Aralarda 5 ilmeğim var. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek ördükten sonra yine öndeki sarı ilmeğimin bakın altına baktığımız anda bu ilmeğin altında 2 tane bakın ters ilmek görüntüsü var. Biri bu, biri de bu. Bu 2 ilmeğimi böyle sol şişime takıyorum. Ardından bu 2 krem ile hemen sıradaki sarı ilmeği üçünü birlikte örüyorum. Arada 5 ilmeğim var. 1, 2, ikinci şişimden devam ediyorum. Şu 3. ilmeğim 4, 5. Bakın buraya 5 tane ilmeğimizi ördük. Yine öndeki sarı ilmeğimin altına iniyorum. Bakın şurada 2 ters ilmek görüntüsü var. Alttan girerek bu 2 ilmeği şişime alıyorum. Bu 2 krem ilmek ile sıradaki sarı ilmek üçünü birlikte örüyorum. Her 5 ilmekte bir model kurulumu yapıyoruz hanımlar. Yine 3 ilmek oldu. 4, 5. 5. ilmeğimi ördüm. Öndeki sarı ilmeğin altındaki 2 ters ilmek var. Bunları şöyle şişime takıyorum. Bu 2 ilmek ile birlikte şu öndeki sarı ilmek üçünü birlikte topluyorum. Böyle örüyorum. Bu şekilde hanımlar modelimiz şekilleniyor. Şöyle hemen devam edelim modelimizle. Bakın görüntümüz böyle. Bu aşamada hanımlar yine 5 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4. 3. şişime geçtim. Şu da 5. ilmeğim. 5 ilmekten sonra yine bakın önde sarı ilmeğim var. Bunun altında 2 ters ilmek var. Şöyle alttan girerek şişime bu ilmekleri takıyorum. Bu 2 krem ilmek ve öndeki sarı ilmek üçünü birlikte topluyorum. Yanında 5 ilmeğim var. 1, 2, 3, 4, 5. Her 5 ilmekte bir model kuruyoruz. Şimdi öndeki sarı ilmeğimin altında bakın 1, 2 tane şöyle ters ilmek görüntüsü var. Bu ilmeklerin şöyle altından giriyorum. Ardından bu 2 krem ilmeği ve sıradaki sarı ilmeği alıyorum. Üçünü birlikte örüyorum. Bakın hanımlar şeklimiz böyle ortaya
çıkıyor. Gördüğünüz gibi yine 5 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Dördüncü şişimden devam ediyorum. Yine bu öndeki sarı ilmeğimin altında bakın 2 ters ilmeğim var. Buraya şişimi taktım. 2 krem ilmeğe. Bu 2 krem ilmeği önündeki sarı ilmek ile birlikte şöyle üçünü birlikte toplayarak örüyorum. Yine yanında 5 ilmeğim var. 2, 3, 4, 5. Tekrardan önde sarı ilmeğim var. Onun altında şöyle 2 ters ilmeğim var. Bunu şişime alıyorum. Bu 2 sarı krem ilmekle birlikte sıradaki sarı ilmeği de alarak üçünü birlikte topluyorum. Yanında 5 ilmeğim var. 1, 2, 3, 4, 5. Yine bakın sonuncu ilmeğime model kurulumu yapacağım. Bu en son sarı ilmeğimin altında şöyle 2 tane krem ters ilmeğim vardı. Bunları şişime takıyorum. Bu 2 krem ilmeği ve bu sıradaki sarı ilmeği alıyorum. Üçünü birlikte örüyorum. Bu şekilde modelimizi hanımlar bu sıramızda şekillendirdik. Şimdi yapacağımız işlem şu. Yine krem ipimizle devam edeceğiz. 3 sıra krem ile öreceğiz. 4 sıra renkli ipimiz ile. Krem ile ilk sıramızı ördük. Bu ikinci sıramız. Şöyle hanımlar ilmekleri ters olarak örüyoruz. Ön yüze yine ters örgü görüntüsü düşecek. Bu şekilde. Bu şekilde hanımlar. Bakın ön yüzde bir tane ters örgü görüntümüz oluştu. Diğer 3 işimizi de yine ters olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, diğer 3 işimdeki ilmeklerimi de ters olarak ördüm. Şimdi burada bir tane ters örgü görüntümüz var. Bir sıra daha ters öreceğiz. Krem ipimizle 3. sıramızda ilmeklerimizi yine ters öreceğiz. Ön yüzde 2 sıra ters örgü görüntümüz olacak hanımlar. Bu şekilde ilmeklerimizin tamamını yine krem ipimiz ile ters olarak öreceğiz. İlk işimi ördüm. Şöyle baktığımızda da burada 2 tane ters örgü görüntümüz oluştu. Şimdi diğer 3 işimizi de yine ters olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, 2 sıra ters olacak şekilde ilmeklerimizi yine krem ipimizle ördük. Bu şekilde. Şimdi renkli ipime geçeceğim, bir diğer ipime. Bir sonraki modelimde tarçın rengi ipimle yapmıştım. Şimdi tarçın ipimi bağlayacağım buraya. Dediğim gibi sizler dilediğiniz renklerle patiğinizi yapabilirsiniz ya da 2 renkli olarak da devam edebilirsiniz. İlmeklerimin tamamını yine böyle tarçın ipimle öreceğim hanımlar. Şöyle ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra tarçın ipimin ucunu şöyle alttan sarı ipime bağlayayım. Her yeni eklediğimiz ipte düğüm atmayı unutmuyoruz hanımlar. Patiğimiz sağlam olsun diye düğüm atıyoruz. İlmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Sarı modelimizi yaparken yaptığımız işlemin aynısını yine diğer ipimizde de yapıyoruz. Bakın ilmeklerimi tarçın rengi ipimle örüyorum. Bu şekilde ilk şişimi ördüm. Şimdi hanımlar yine sarı modelimizde olduğu gibi 4 şişimizdeki ilmekleri de 4 sıra boyunca 4 şişimizi 4 kere düz olarak öreceğiz. Bu şekilde diğer renkli ipimiz ile düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, yine 4 sıra boyunca ilmeklerimi tarçın rengi ipimle ördüm geldim. 4 sıra ördükten sonra tekrar krem ipimi elime alıyorum. Yine modeli şekillendireceğiz. İlk modeli şekillendirirken bakın kaydırmalı bir model. İlk 5 ilmeğimizi krem ile örüp öyle şekillendirmiştik. İkinci modelde ilk 2 ilmeğimi öreceğim. 2 ilmek krem ile örüyorum. Tam ortadan buradan şekillendirmemi yapacağım şimdi. 2 ilmek ördükten sonra öndeki tarçın rengi ilmeğimin alt kısmına şöyle iniyorum. Bakın alt kısmında 2 tane ters örgü görüntüsü var. Alttan şişimle girerek bu 2 ilmeği şişime takıyorum. Sonra bu 2 krem ile birlikte sıradaki tarçını da alıp üçünü birlikte örüyorum. Bakın modelimiz böyle şekilleniyor. Şimdi 5 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Sıradaki ilmeği modelimi kuracağım. Bakın öndeki ilmeğimin altında 2 ters ilmek görüntüsü var. Şöyle alttan bu 2 ilmeğe giriyorum. Sonra tarçın ilmeğimi de şişime aldım. Bu 3 ilmeğin üçünü birden topluyorum. Yine 5 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın ilk işimizde modelimizi yaptık. İlk modeli yaparken dediğim gibi 5 ilmek krem örüp öyle şekillendirmiştik. İkinci modeli yaparken de 2 ilmek krem örüp öyle şekillendirdik. Şeklimiz böyle hanımlar. Şekillendirmemizi bu şekilde yaptık. Şimdi ikinci şişimden devam edeceğim. En son ilk şişimde 5 ilmek örmüştüm.
Şimdi hemen buradaki ilmeğimin bakın şu alt kısmında 2 ters ilmek görüntüsü var. Bunları şişime alıyorum. Öndeki tarçın ilmekle birlikte üçünü topluyorum. Yanına 5 ilmek örüyorum. 2, 3, 4, 5. Tekrardan öndeki tarçın ilmeğimin altında 2 tane şöyle krem ters ilmek görüntüsü var. Bunları şişime aldım. Bu 2 krem ile birlikte sıradaki tarçını da alıyorum. Üçünü birlikte örüyorum. Yine 5 ilmek öreceğim. 2, 3, 4, 5. Yine öndeki ilmeğimin altında şöyle 2 tane krem ters ilmeğim var. Bu 2 ilmekle birlikte tarçın ilmeğimi de alıyorum. Üçünü birden örüyorum. Yine 5 ilmek öreceğim. 1, 3. şişimdeyim. Şu 2. ilmeğim. 3, 4, 5. Yine öndeki tarçın ilmeğimin şu altındaki 2 ters ilmeğe giriyorum. Bu 2 ilmek ile birlikte tarçın ilmeğimi de şişime alıp üçünü birden örüyorum. 5 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Yine öndeki tarçın ilmeğimin şöyle altına inerek şu 2 kremi alıyorum. Bu 2 krem ve 1 tarçın. Üçünü birden topluyorum. Yanına 5 tane krem örüyorum. 2, 3, 4, 5. Yine öndeki tarçın ilmeğimin şu altında 2 ters ilmek görüntüsü var. Buraya girdim. Bu 2 krem ile birlikte tarçını da alıyorum. Üçünü birden topladım. Yanına yine 5 ilmek düz örüyorum. 3, 4, 5. Şimdi yine öndeki tarçın ilmeğimin şu altındaki 2 kreme girdim. Bu 2 krem ile birlikte tarçın ilmeğimi de alıyorum. Bu 3 ilmeğin üçünü birden düz olarak örüyorum. Kalan 3 ilmeğim düz örülüyor. Böylece hanımlar tarçın rengiyle örmüş olduğumuz modeli de krem ipimiz ile şekillendirdik. Gördüğünüz gibi ilk modeli yaparken 5 ilmek krem örüp öyle şekillendirmiştik. İkinci modelde 2 ilmek örüp öyle şekillendirdik. Üçüncü modele geçince yine 5 ilmek örüp öyle şekillendireceğiz. Ama öncesinde krem ile 3 sıra örecektik. İlk sırasını düz olarak ördük. İkinci ve üçüncü sırada ilmeklerimizi böyle ters olarak öreceğiz hanımlar. Ön yüzde yine 2 tane krem ile ters örgü görüntümüz olmalı. Bu şekilde ilmeklerimi krem ipim ile ters öreceğim. Şöyle. Bakın burada bir tane krem ile ters örgü görüntüsü oluştu. Şimdi 4 şişimizdeki ilmekleri de 2 sıra boyunca ters olarak krem ipimiz ile örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi 2 sıra krem ipimle düz ördüm. Şimdi bir diğer modelimi yapmak için de yeşil ipimi ekleyeceğim. Hani dediğim gibi sizler 2 renkli yapıyorsanız iplerinizi her defasında eklemeye gerek yok. Aynı iple devam edeceksiniz. Ya da rengarenk yapacaksanız arkadan ipleri kesebilirsiniz. Ben kesmedim. Daha aynı renklerle birer tane daha model yapacağım çünkü. Şimdi ilmeklerimin hepsini bu defa yeşil ipimle öreceğim hanımlar. Yeşil ipimle ilmeklerimin hepsini düz olarak öreceğim bu şekilde. Hemen ikinci ilmeğimi de ördükten sonra yeşil ipimin ucunu hemen şurada krem ipime bağlayayım. Burası sağlam olsun, sökülmesin diye ilmeklerimizin hepsini bu sıramda yeşil ile düz örüyorum. Diğer sarı ve tarçın modelimde olduğu gibi burada da aynı işlemi tekrarlıyorum hanımlar. Şimdi 4 şişimizdeki ilmekleri de 4 sıra boyunca renkli ipimiz ile düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, 4 sıra yeşil ipim ile ördüm geldim. Şimdi tekrardan kremimizi alacağız, modeli şekillendireceğiz. İlk modeli yaparken 5 ilmek örüp öyle şekillendirmiştik. İkinci modelde 2 ilmek örüp öyle şekillendirdik. Üçüncü modelde yine 5 ilmek öreceğiz. Modelin birinde 5 ilmek örüp şekillendirirken diğerinde 2 ilmek. Bir sonrakinde 5 ilmek örüp şekillendireceğiz. Bir diğerinde 2 ilmek örüp şekillendireceğiz. Sırasıyla modelimizi bu şekilde kuracağız. Şimdi 5 ilmek öreceğim. 2, 3, 4, 5. Öndeki yeşil ilmeğimin altındaki şu 2 ters ilmeğimin aradan girerek bu 2'yi alıyorum. 2 ilmeği öndeki yeşil ilmekle birlikte topluyorum. Yanına 5 ilmek örüyorum. 2, 3, 4, 5. Tekrar öndeki yeşil ilmeğimin altındaki ters ilmeğim var. 2 ilmek altına inerek bu 2 ilmeği alıyorum. Öndeki yeşili de aldım. Üçünü birden topluyorum.
yanına 5 ilmek öreceğim. Bu şekilde hanımlar her 5 ilmekte bir modelimizi şekillendireceğiz. Dediğim gibi bu modelimizi yaparken 5 ilmek örüp öyle şekillendirdik. Bir diğer modele geçince 2 ilmek örüp öyle şekillendireceğiz. Sonrakinde 5 ilmek örüp öyle şekillendirmeye başlayacağız. Modelimizi bu şekilde kuracağız. 3 sıra krem ile örerken 4 sıra renkli ipimizi kullanacağız. Şimdi ilk sırada krem ipimizle düz öreceğiz. Modelimizi şekillendirirken düz örgü uygulaması yapacağız. Diğer 2 sırada da ilmekleri ters öreceğiz. Önde 2 tane ters örgü görüntüsü oluşacak. Modeli bu şekilde tamamlayacağız. Hanımlar, ben bu modelimde toplamda 6 tane model kurdum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane model kurdum. Benim ölçülerime göre bu da tam denk geldi. Bu ölçü tam denk geldi. Şöyle mezura ile sizlere ölçüyü de vermek istiyorum. Şöyle manken ayaktan çıkarttım patiğimi. Enini boyunu ölçerek sizlere daha açık net göstereceğim. Bakın, patiğimizin eni 10 santim. Gördüğünüz gibi 10 santim enimiz. Şöyle boydan, burundan itibaren şu bilek bölümüne kadar, şu modelli tarafa kadar da ölçünce hatta 11 santimi de hafif geçiyor. Bakın, 1-2 milim geçiyor 11 santimi. Boyumuz da bu kadar oldu hanımlar. Dediğim gibi bu ölçülere de dikkat ederek de patiğinizi örebilirsiniz. Şimdi hep birlikte bu ön taraftaki modelimizi ölçülerimize göre örelim, görelim. Bir daha gelelim. Hani böyle bir de esneyen bir model. Bakın, çok toplayan, geren bir model değil. Esnek bir model. Örerken bunu da göz önünde bulunduralım. Patiğimizin ön bölümünü ölçülerimize göre örelim, gelelim hanımlar. Sonra birlikte bilek ayrımını yapalım. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü tamamladım, geldim. Toplamda 6 tane bu modelimden yaptım, gördüğünüz gibi. Şimdi hanımlar, yapacağımız işlem şu: en son krem ipimle 2 ilmek ters örmüştüm. Renkli iplerimi de artık kestim, iç tarafa doğru düğümledim. İplerimin ucunu da gizledim hanımlar. Bilek ayrımı yapacağız. Öncelikle ilmeklerimizin tamamını düz olarak öreceğiz. Artık patiğimizin devamında krem ipimizi kullanacağız. Şöyle ilmeklerimin tamamını krem ipim ile örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Şimdi 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca 2 kere 4 şişimizi öreceğiz hanımlar. Krem ipimizi de düz olarak örelim, gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi 2 sıra boyunca düz ördüm ve geldim. Şimdi ilk şişimdeyim hanımlar. Bilek ayrımını bu aşamada yapacağız. Şişimde son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim hanımlar. Bu ilk şişimde 14 ilmeğim vardı. İlk 13 ilmeğimi örüyorum. Bakın, burada son bir ilmeğim kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu 2 ilmeği bu bilek ayrımında şöyle yer değiştirerek örüyorum. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Bilek ayrımında, yani burada ilmekleri yer değiştirerek örmemizin sebebi şu: bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Şimdi patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar. Ben patiğimizin şu kenarlarına 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi bilek bölümünde ikinci şişimde ilk 7 ilmeğim haroşa düz olarak örüyorum. 6, şu 7. ilmeğim. Buralar haroşa olacak hanımlar. Kalan ilmeklerimi de ön yüzdeyim düz olarak öreceğim. Artık patiğimizin arka bölümüne geçmiş bulunmaktayız. Patiğimizin arka bölümünde ön yüzdeysek eğer düz örgü uygulaması yapacağız. Arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Bilek ayrımına kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olduğumuz için ilmeklerimizi ters öreceğiz hanımlar. Yine buradaki tabanlarda 13'er ilmeğim vardı. Bu ilmeklerimi de ördüm. Bir diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Tabandaki 2 şişimde 13'er ilmek vardı. Model kurulumu gereği ilk 2 şişimizde de 14'er ilmeğimiz vardı. Ve son şişime geldim. Yine burada da ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bakın, son 7 ilmeğim haroşa hanımlar. Hem ön hem arka yüzde bu kenardaki 7 ilmeği düz öreceğim. Haroşayı ters örenler buralarda ters örgü uygulaması yapacaklar. Bakın, bilek ayrımına geldik. Bilek ayrımına kadar örüyoruz, geri dönüyoruz. Örüyoruz, geri dönüyoruz. Bakın, geri döndüm. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek haroşamı düz örüyorum. Bakın, 4 ilmek oldu. 5, 6 ve 7. 7 ilmeğimi ördüm.
Devamında gelen diğer ilmeklerimi de arka yüzde olduğum için gördüğünüz üzere ters olarak örüyorum. Tabanımdaki diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters örüyorum. Tabanımdaki son şişime, diğer şişime geldim. Yine burada da ters örmeye devam edeceğim. Diğer bilek ayrımına kadar öreceğiz hanımlar. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece bilek bölümünde 7'şer ilmek haroşalarımız var. Haroşalarımızı haroşa olacak şekilde örmemiz gerekiyor. Başka burada anlatılacak bir detay, püf nokta hiçbir şey yok. Geldik son şişimize. Burada da ilmekleri ters örüyorum. Sadece bilek bölümündeki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğim kaldı burada. Haroşalarımı düz olarak örüyorum hanımlar. Bilek ayrımına geldik. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bilek ayrımından sonra gördüğünüz gibi geri dönüyoruz. Yine aynı işleme devam edeceğiz. Haroşalarımı düz örüyorum. Devamında gelen ilmekleri de gördüğünüz üzere ön yüzde olduğum için düz olarak öreceğim. Bu şekilde bilek ayrımına kadar gideceğiz, geri geleceğiz, gideceğiz, geri geleceğiz. Bu şekilde patiğimizin arka bölümünü tamamlayacağız. Burada baktığımız anda hanımlar kenarlarda birer diş haroşamız oluştu bile. Ben bu patiğimin şu arka bölümüne 15 diş, 15 sıra haroşa yaptım. Benim elimin ölçülerine göre tam denk geldi. Sizler bu aşamada patiğinizi ayağınıza örerken ayağınıza bir ölçün, deneyin. Arka bölümünü topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor hanımlar. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Büyük oldu ya da küçük oldu diye bir sorun yaşamazsınız. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü kendi ölçülerimize göre örelim, gelelim. Ardından birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, ben patiğimin arka bölümünü ördüm, geldim. Şimdi topuğumuzu yapacağız. Bu aşamada videonun bu bölümü akşam saatlerine denk geldiği için biraz renkler farklı görünebilir ve gölgeler çıkabilir. Tamamen lambanın ışığından kaynaklı. Bu aşamada patiğimizin bu bölümünü hanımlar, bakın bilek ayrımından sonra şu bölüm genişlediği için ilmekler şöyle bakın dümdüz duruyor. Tek şişte toplanacak duruma geldim. Ben bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımız anda sol tarafa 23 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerin hepsini de sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu yapmaya başlayacağız. Hanımlar, siz her bir şişe 15'er ilmek yaptıysanız sol tarafa 26 ilmek ayıracaksınız. Topuk kesiminde ilmekler bu şekilde ayrılacak. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Patiğimizin topuk bölümünde kenardaki 7 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. Model bütünlüğü sağlansın diye. 7 haroşamı ördüm. Ardından ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8. ilmeğim 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. İlk 22 ilmeğimi düz olarak ördüm. 23. ilmeği örerken öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Zaten bu sol tarafa da 23 ilmek ayırmıştık. Burada da 23. ilmeği örerken kesimimizi yaptık. Sizler her bir şişe 15 ilmek yaptıysanız ve sol tarafa da 26 ilmek ayırdıysanız eğer burada 25 ilmek öreceksiniz. 26.'yı örerken kesim yapacaksınız. Topuğumuz için ortada kalan ilmek sayımız da hanımlar bakın 7. 7 ilmeğimiz kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyorum. Bu aşamada ilk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi şu an arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğimi haroşa olduğu için düz öreceğim hanımlar. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Şimdi geri dönüyorum. Tekrar ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 22 ilmeği öreceğiz. 23. de kesim yapacağız. Sol tarafa 26 ilmek ayıranlar da 25 ilmek örüp 26. da kesim yapacaklar. 7 haroşamı ördüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeği kesiyorum. İkinci kesimimi yaptım. Bir önceki sırada burada 7 ilmek vardı. Kesimden sonra baktığımız anda 1 ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptık. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar 22 ilmek öreceğiz. 23. ile kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu arada kalan ilmeklerimiz birer birer eksilip bitene kadar devam edeceğiz. Böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi hep birlikte buradaki son 6 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere gösterdiğim gibi örelim ve gelelim. Evet hanımlar, şu aradaki ilmeklerin bitene kadar patiğimin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi ördüm geldim. İlk başta bu sol tarafa 23 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 23 ilmeğim kaldı. Siz sol tarafa 26 ilmek ayırdıysanız kesimlerden sonra sağ şişte de 26 ilmek kalacak. Yani her iki şişteki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katlıyoruz. Hanımlar, ben tığıyla kolay kesim yapabildiğim için elime tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte topladım. İlk kesimim böyleydi. Sonraki kesimlerim şöyle oluyor. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Hanımlar, her iki şişteki ilmek sayıları da eşit olduğu için kesim sonunda ilmeklerimiz aynı anda bitecek. Bir de bazen yorumlarda soruluyor. Sağ patiğin topuğu sağ tarafa mı kesiliyor, sol tarafınki sol tarafa mı diye. Hayır hanımlar, her iki patiğimizin kesim yönü de aynı tarafta oluyor. Zaten gizli kesim olduğu için kesim yeri belli bile olmuyor. Hani yok sağ tarafta olmuş, yok sol tarafta olmuş, herhangi bir önemi yok zaten. Bu şekilde sırasıyla ilmeklerimizi alıyoruz ve kesimimizi yapıyoruz hanımlar. Bu şekilde. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci şişten aldığım ilmeği ilk şişten aldığım ilmeğin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Son birer ilmeğim kaldı. Bu aşamada hanımlar yine önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra ikinci şişindeki ilmeğimi aldım. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü birden topluyorum. Buraya 2 tane sıkı bir zincir çekiyorum ve artık ipimi kesiyorum. Patiğimizi böylece tamamladık. Hemen ipimizin ucunu gizleyeyim. Ardından da birlikte topuğumuza bakalım. Bu patiğimizin içinde model kurduğumuz bu renkli iplerimizde hanımlar ucunu kestikten sonra bu şekilde gizlemeyi unutmayalım. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. İpuçları böyle açıkta kalınca çirkin bir görüntü oluyor. Bu nedenle buna dikkat edersek iyi olur. Evet. İpimizi gizledik. Bakın hanımlar, topuğumuz bu şekilde. Şöyle ayağı giyince şu şekilde duruyor. Hani izi bile belli değil. Ha sağ tarafta olmuş, ha sol tarafta, hiçbir önemi yok. Patiğimiz böyle. Hemen manken ayağıma giydireyim hanımlar. Bir de ayağımızda görelim patiğimizi. Ya da öncesinde hemen size şöyle patiğimin boyutunu da vereyim. Şöyle mezura ile ölçüsünü vereyim. Hemen şöyle düzeltiyorum. Yan duruşunu şöyle ucundan itibaren hesaplayınca bakın hanımlar, şuraya kadar 23 santim olmuş. Ucundan itibaren. Boyutunda bu şekilde vermiş oldum. Sağda solda diva patik ölçü vermiyor diyen hanımlara da buradan bir kanıt olsun. Selam da olsun. Selam hanımlar sizlere. Kız daha nasıl ölçü vereceğim? Hani her videoda diyorum ya, ayağınıza bir ölçün diye. Herkesin örgüsü farklı diye. İpi, şişi, her şeyi farklı. Hani patiğin boyutu değişik olabilir diye söylüyorum ya kızlar. Hani büyük oldu küçük oldu niye diyorsunuz? Kalp kırmayın. Evet. Patiğimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi tabanımız, kenarlarımız, diğer yanımız. Dediğim gibi akşam saatlerinde olduğu için renk biraz bir değişik çıktı lambanın ışığından. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.